Soğuk havalarda direksiyon simidini tutmak adeta zulüm. Ben de hem eskiyen direksiyon simidini hem de ısıtma özelliğini ekleyerek ufak bir programlama ile açma kapama işini direksiyon tuşlarına aktardım. Projenin nasıl yapıldığı ve karşılaştığımız sorunlara nasıl çözümler bulduk, hepsinin cevabı bu videoda. İlk olarak AliExpress'ten vergi ve kargo dahil 16 dolara ödeyerek bir takım direksiyon ısıtma pedi sipariş verdim. Ped iki tarafı olacak şekilde bir çift olup tek tarafın genişliği yaklaşık 9 santim, uzunluğu ise 54 santimdir. Pedleri daha rahat sarabilmek için bağlandıkları yerdeki dikiş iplerini keserek birbirinden ayırdım. Isıtıcı pedin kalitesi güzel ancak ısıtıcı çalışma anında yaklaşık 2,5 amper akım çektiğinden kabloların rezistansa bağlandığı yer biraz ince olduğu için hazır tesisatı kullanacak kişilerin bu noktayı güçlendirmelerini tavsiye ederim. Ben gönderilen tesisatı kullanmayacağım için bunları kaldırıp attım. Rahat çalışabilmek için direksiyonun arkasındaki zembereğin vidalarını sökerek yerinden alıyorum. Dikkatli bir şekilde direksiyonumuzun üzerindeki orijinal kaplamayı alttaki simit lastiğine zarar vermeden bir maket bıçağı kullanarak dikişlerini kesiyorum. Tüm dikişler kesildikten sonra kaplama kenarlarından kaldırttırınca kademe kademe sökülebiliyor. Direksiyonun tüm noktalarına zarar vermeden kaplamasını çıkartıyorum. Ancak eski kaplamayı sakın atmayın çünkü bu yeni kaplama yapılırken kalıp amaçlı tekrardan kullanılacaktır. Ufak bir prova yaptığımda kaplamanın boyu ve genişliği büyük oranda uyum sağladı diyebilirim. Isıtıcı pedin sarma işlemini yaparken bir adet şeffaf çift taraflı bant kullanarak direksiyonun uygun noktalarına bu bandı yapıştırıyorum. Daha sonra pedin bir parçasını direksiyonun yarısına gerdirerek kenarlarda en az pot olacak şekilde yapıştırıyorum. Aynı işlemi direksiyonun diğer yarısı için de dikkatli bir şekilde uyguluyorum. Kalkan ufak noktaları ve düzeltmeleri yaptıktan sonra genel olarak kaplamamız yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi simidin iç kısımlarında epey bir katlanma noktaları var. Bunlar eğer giderilmez ise kaplama sonrasında kesinlikle iz olarak belli olacaktır. Bir neşter veya maket bıçağı kullanarak tüm noktalardaki fazla parçaları tek tek kesiyoruz. Ufak ufak kalkan yerlere tekrar bant yapıştırıp daha pürüzsüz bir görüntü olmasını sağlıyorum. Sanırım işin en zahmetli kısmı da burasıydı. Hem ufak hataları gidermek hem de ısıtıcı pedin kaplama sırasında zarar görmemesi için bir adet tüysüz bez bant kullanarak kaplama işlemine karar veriyorum. Eğer tüylü bant kullanırsanız kaplama sırasında sürülen bali veya bant tam tutmayacaktır. Bu aşamada bir adet bez bant işinizi fazlasıyla görecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız pedin elyafı da hem dağılmayacak hem de ufak hatalar biraz daha gizlenecektir. Bu aşamadan sonra biraz kararsız kalsam da acaba faydası olur mu diyerek bir adet alüminyum bant kullanarak bez bandın üstüne de bu bandı direksiyon simidinin %75'ini kaplayacak şekilde sarıyorum. Buradaki amaç ısıtıcı pedden gelen ısıyı biraz daha homojen şekilde simide dağıtmak. Eğer alüminyum bant saracak olursanız bu aşamadan önce kesinlikle benim yaptığım gibi bez bant kullanarak ped ile alüminyum arasında yalıtkanlık oluşturmanız gerekmektedir. Artık sarma işi bittikten sonra her iki taraftan gelen pedlerin uçlarını paralel olacak şekilde yani nasıl gönderildiyse o şekilde tekrardan lehimliyorum. Tellerin dışında kaplama olduğundan lehimleme işi biraz zor. Benden size tavsiye kaplama anında telleri kesmeden yaparsanız bu aşamada zaman kaybetmezsiniz. Rezistans tellerinin artı ve eksi ucunu 0,5 mm karelik kesit alanı olan bir bobin kullanmayı düşündüm. Çünkü burada kullanacağınız kalın bir kablo kaplama üstünde kesinlikle iz bırakacaktır. Artı ve eksi hat için bu bobinden ikişer adet kullanarak işimi sağlama aldım. Hepsini lehimleyip uçlarını airbag altına taşıyıp bırakıyorum. Bu uçlara daha sonra pin çakılıp konnektör takılacaktır. Bu ince bobinlerin bile belli olmasın diye pedlerden arta kalan elyafları buranın kaplanmasında kullanarak üst kısımlarında bez bantla tekrardan sarıyorum. Hem deri kaplamanın rahat yapılabilmesi hem de programlama için direksiyon tuşlarını sökerek alıyorum. Gördüğünüz gibi simidin elektrik bağlantısı ve ısıtıcı kaplaması buraya kadar tamam. Şimdi ise doğruca projemize sponsor olan Serhat Direksiyon Kaplama'ya gidiyoruz. Bu dükkanda her türlü marka modelin direksiyonuna gerek koruma gerekse yenileme amacıyla kaplama hizmeti verilmektedir. Ortalama işlem süresi 2 saat civarında sürmektedir. Eski direksiyon kaplamamızı kullanarak yeni deri üzerinde kalıba alınarak parçalar teker teker kesiliyor. Kesilen parçaların direksiyon üzerinde provası yapılarak ufak hatalar düzeltiliyor. Parçalar birbirine dikildikten sonra tekrar direksiyon üzerinde uygunluğuna bakılıp fazla parçalar kesilip direksiyona tam uyumlu hale getiriliyor. Kaplamanın hazır olmasıyla ön tarafa turkuaz, arka tarafa ise kırmızı dikiş atılarak orijinal renklerine mümkün olduğunca sadık kalınmaya çalışılmıştır. Artık kaplama direksiyonu yerleştirilip bali ve bant kullanılarak konumu sabitleniyor. Mavi bir dikiş ipi kullanılarak kaplamamız ince bir ustalıkla tek tek dikiliyor. Sağ, sol ve üst kısmın dikilmesiyle işlemlerimiz büyük oranda bitiyor. Gördüğünüz gibi genel olarak görünüm bu şekilde ve alttaki izler hiçbir şekilde belli olmuyor. Tabii ki hiçbir kaplama orijinal gibi olmasa da sonuçlar gayet tatmin edici. Kaplama işleminden sonra yazılım güncellemesi için direksiyon tuşlarımızın içini açıyoruz. Bildiğiniz üzere ben daha önceden direksiyon tuşları için özel bir kart tasarlayıp PCBWay firmasında sipariş ederek sizlere bunu detaylı olarak anlatmıştım. Kartımızda bulunan ısıtma özelliğinin altyapısı sayesinde on-off butonuna biraz uzun basarak ısıtıcıyı 5 dakika boyunca aktif pasif eden ve zil ile kullanıcıyı bilgilendiren yazılımı bilgisayara bağlayarak işlemciye yükledim. Bu aşamada sizler orijinal buton, sigorta ve kablolarını kullanarak bir düğmeyle çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bu sistemde toplam yük tamamen zemberek üzerinden geçeceğinden gerek zembereğin 5 metre uzunluğunda gerekse hatlarının ince olması dolayısıyla sistem uygulanabilirliği
güvenliği açısından olumsuzluk teşkil etmektedir. Bunun önüne geçmek için attığım yazılımda LED'in yanıp söndüğü gibi sistemi dinlendirerek ve 5 dakika boyunca çalıştırmayı tercih ettim. Ancak bu projenin ikinci bölümünde anlatacağım güncelleme aşamasında zemberek arkasına yerleştireceğim bakır yol ile kömürlü sistem kullanarak ana yükün doğrudan buradan aktarılmasını sağlayacağım. Ancak yeni kartlar gelene kadar sistem şimdilik bu şekilde kalacak. Bobin uçlarına JST konnektör kullanarak bunun erkek ve dişi pinlerini rezistans tellerinin bobinlerine teker teker çaktım. Konnektörümüzü bu pinlere geçirdikten sonra çalışma daha profesyonel bir hal alıyor. Düğmelerimizi tekrar direksiyona takıp elektrik tesisatını düzenleyip plastik kapağı tekrar yerine takıyoruz ve artık direksiyonumuz montaja hazır. Araca geçip direksiyonumuzu düz olacak şekilde yerine takıp somununu sıkıyoruz. Airbag'i yerleştirip kablolarını takarak arkasında bulunan cıvatalarını da sıkarak üst kısmı montajını bitiriyoruz. Zemberek ve airbag soketini takarak alt bakalitinde montajını yapıyorum. Tabii ki airbag sökük gezdiğimiz için arıza veren aracımızın ışığını söndürmek için de bir BMW SRS reset aletine ihtiyacımız var. Bunu aracımızın diagnostik portuna bir dönüştürücüyle bağlayıp hata kodlarının taramasını sağlıyoruz. Bulunan hataları sildikten sonra artık test aşamasına geçebiliriz. Yüksek hassasiyete sahip bir termokupul sıcaklık ölçeri kullanarak direksiyon simidine sensörü bir bant ile yapıştırıyorum. Daha sonra ısıtıcıyı çalıştırıp 5 dakikalık teste geçtiğimizde 4 dakika civarlarında sıcaklık 35-36 arası gidip gelmektedir. Simit ise çok aşırı sıcak olmayıp daha önceden bahsettiğim zemberek güncellemesini de yaparak bu ısıyı 15 derece civarında daha da artırmayı düşünüyorum. Aracımıza yapmış olduğumuz bir modifiyenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Proje hakkında görüş ve önerilerinizi video yorum kısmında belirtip kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.